Merhaba örgü severler. Örgü Defterim YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu görmüş olduğunuz file modelin nasıl örüldüğünü anlatmaya çalışacağım. Boyunluğu anlattığım videomda bunu anlattım fakat çok detaylı anlatamamıştım. O yüzden farklı bir videoyla yeniden ve daha büyük bir parça üzerinden size göstermek istedim. Bunu ben internette gördüğüm bir modeldi. Bundan bluz falan yapmışlar. Gayet güzel ama ben şu şekilde boyunluk şeklinde tasarladım. Onu boyunluğa çevirdim. Boyunluğun tamamen yapılışı kanalımda var. Sağ üst köşeye linkini bırakıyorum. Oradan isteyenler boyunluk şeklinde örebilir ya da farklı bir projelerinizde kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunun şu kenar lastikli modelini ve de şu arayı nasıl ördüğümü anlatacağım size. Herhangi bir iple göstereceğim. Yapacağınız projeye göre ipinizin kalınlığı ve de tığ numarası değişir. Mesela ben bu normal bir örgü ipi. Bebe yünleri tarzında bir ip bu. Bunu 3 numara tığ ile ördüm. Bu daha kalın bir ipti. Bunu ise 5 numara tığla ördüm. Şu an elimde yine videoda net çıkması için kalın bir ip var. Hemen bunu da bakayım 4,5 numara tığ ile öreceğim. Hemen tarifimize geçelim. Şu kenar lastiklerini falan anlatayım. Şimdi ben burada lastikler için 8 tane zincir, şu boşluk 4, şuradaki birleşik yer 4, 8 ve 8'in katları olarak hesabınızı yapacaksınız. Ona göre istediğiniz büyüklükte zincir çekeceksiniz başlangıç için. Başlangıçta çekeceğiniz zincirinizi atıyorum 20 santimlik bir şey yapacaksanız 30 santim civarında zincir çekebilirsiniz. Belli bir zincir sayısını söylemeyeceğim. Modelinizi oturttuktan sonra istediğiniz uzunluğa geldikten sonra zinciriniz fazla gelirse sökebilirsiniz. Şimdi ben de yine şöyle bir miktar zincir çekeceğim. Hemen başlıyorum. Zinciri çekerken yapacağınız modele göre şöyle küçük bir ipucu göstereceğim size. Bir miktar ipi fazla bırakalım. Şöyle kenarını düzeltmek için kullanacağız bu ipi. Tekrar kır bağlı olmaması için. Şöyle şu kadar bir ipi bıraktım. Buradan zincirimi çekmeye başlıyorum. 2, 3, şöyle şu kadar çektim. Modeli anlatmak için yeterli olur. Şimdi modeli kurmak için dediğim gibi bakın şurada ben lastik için 8 tane bıraktım. 8 zincir yaptım sağda ve solda. Siz daha dar istiyorsanız 6 yapabilirsiniz. 7 yapabilirsiniz. Onu kendi zevkinize göre ayarlayacaksınız. Ben sadece şimdi burada size nasıl örüldüğünü anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu ipim biraz kalın olduğu için kenara 6 tane yapacağım. 8'den değil lastiği 6 taneden yapacağım. Dönüyorum. Şurada bir tane zincir bırakıp bir sonrakine şöyle zincirin tek dalına batarak zincir kaydırma yapıyorum. Yani tığımı şöyle tekrar göstereyim. Batırıyorum, ipimi çekip ilmekten de geçiriyorum. Bu bir. Bir sonraki zincire yine 2, 3, 4, 5. Lastik için 6 tane zincir kaydırmamı yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın şuradaki ilk boşluğu yapacağız. Şuradaki ilk boşluk için 4 zincir çektim. Buradan zincirden de 1, 2, 3, 4 zincir atlıyorum. Beşinciye bir zincir kaydırmayla tutturdum. Bu şekilde 1, 2, 3 ve 4 tane oldu. İlk tutturduğumla beraber 4 tane zincir kaydırma yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir sonraki boşluğa yani şu tutturduğum yerde şurada gösterecek olursam
şu kısım, şurada boşluklarda zincir, tutturmalarda kaydırma yapıyoruz. 4 tane yaptım. 1 2 3 4 tane atladım. 5. zincire yine aynı şekilde zincir kaydırmayla tutturuyorum. Ve yanına 3 tane daha yapacağım. Toplamda 4 tane olacak. Hep zincirin tek dalına batıyorum. Şöyle 4 tane oldu. 1 2 3 4 1 2 3 4 atladım. 5.'ye. Bakın artık boşluktayız. Şimdi burayı da 6 tane yapıp bitiş lastik kısmını yapacağım. 1 oldu. 2 3 4 5 ve 6. Tam da zincir sayım denk geldi. Eğer dediğim gibi istediğiniz uzunlukta oluncaya kadar çekin zincirinizi. Fazlasını burada tekrar sökebilirsiniz. Yani burası biraz fazla örerseniz zincirinizi sonradan sökmek, yeniden yapmak zor olur. Eğer eksik gelirse zinciriniz fazla olsun ama eksik olmasın. Evet, şimdi sayalım. Mesela 6 burada, kenar 4, bir de 4. Bakın modelimiz 8 ve 8'in katları, yani 4 tane boşluk, 4 tane dolgu kısmı için toplamda 8 tane. 1 2 3 4 5 5 tane dörtlü grubumuz var. 4 kere 5 20. 6 tane sağda 26. 6 tane de solda, 32 tane zincir üzerinden yapmışız demektir bu. Şimdi örgümüzün burası ön sırasıydı. Şimdi geçiyoruz arka sıraya. Bir zincir çektim. Şurada lastiği yaparken zincir sayınızı, kaydırma sayınızı düzgün sayın hanımlar. Arada bir bazen bir zincir böyle kayıp gibi oluyor. Ona dikkat edin. Eğer öyle olursa yavaş yavaş lastiğiniz daralabilir. O yüzden dikkatli yapın. Şimdi son zincir kaydırmadan sonra bir zincir çektim. Örgümü çeviriyorum. Bakın buradaki zinciri atlayıp bir öncekine yine şöyle zincirin tek dalına, yani örgünün duruşu şöyle, arka yüzündeyiz şu an, burayı örüyoruz. Geliyorum şuradaki zincirin arkadaki dalına bir zincir kaydırma yapıyorum. Bir sonrakine yine zincir kaydırma. Toplamda 6 tane lastik için 6 tane zincir kaydırmamı yapıyorum. 3 oldu. 4 5 6. Şimdi 6 tane lastik için kaydırmamı yaptım. Bu örgümüzün ters sırasında bütün hepsine aynı şekilde devam edeceğiz. Yani bu şekilde zincirin arkadaki dalına batarak sıra sonuna kadar hepsini yapacağız. Şimdi şuradaki boşluktaki zincirlerin arkadaki dalına batıyorum. Dolgu kısmında da yine üstte duran zincirlerin arkadaki dalına batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi model kısmı bitti. Zincir kısmındayız. Yine 6 tane sayarak lastik yapıyorum. 2 3 4 5. Şu 6. genelde böyle kayboluyor. Buna dikkat edin. Kenarınızın düzgün çıkması için 6 tane. Yine bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. Şimdi örgünün ön yüzündeyiz. Şimdi buradaki boşlukları dolgu kısımlarda boşluk yapacağız. Yani şöyle göstereyim. Bakın bu sırada boşluk olan kısım bir üst sırada dolgulu. Sonra tekrar boşluk diye bu şekilde gidiyor. Şimdi hemen bir zincirden sonra şuradaki çektiğimiz zinciri atlayıp birinci kaydırmamızı yapıyoruz. Yine 6 tane lastik kaydırması yapıyorum.
kuracağınız ya da yapacağınız işe göre lastik kaydırma, yani pardon, lastik ister örersiniz ister örmezsiniz. O yapacağınız örgü projenize göre değişir. 4, 5, 6 tane lastiğimi yaptım. Şimdi burası daha önceki sırada boşluk olduğu için burayı dolgu yapıyorum. 4 tane zincir kaydırmamı yapıyorum. 2, 3, 4. Şimdi dolgulu kısma geldim. Burada artık boşluk yapacağız. O yüzden 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 1, 2, 3, 4 tane atlıyorum. 5.'ye yine kaydırmayla tutturuyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar boşluktayım. 1, 2, 3, 4. Yine 1, 2, 3, 4 atlıyorum. 5.'ye 1, 2, 3, 4 atladım. 5.'ye arkadaki dalına batarak ilerliyorum. Şimdi 4 tane dolgumu yaptım. Geldim lastiğe. 6 tane lastik için. Lastikte hep örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde zincirlerin arka dalına batarak ilerliyorsunuz. Şu an örgümüzün ön yüzündeyiz. 6 tane lastiğimi yaptım. Şimdi bir sıra daha ters sıra göstereyim. Ters sırada bir şey yok ama yine de şöyle göstereyim. 6 tane lastikten sonra zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. İlk birinci sık iğneden başlayarak 6 tane lastiğimi yapıyorum. Yani daha doğrusu ters sırası olduğu için sıra sonuna kadar bütün zincirin arka dallarına zincir kaydırma yaparak ilerliyorum. Model çok kolay bir model. Biraz yavaş ilerliyor ama zincirin tek dalına battığınız için biraz yavaş ilerliyor. Bununla bluzlar falan yapmışlar. Ben de boyunluk yaptım. Siz herhangi bir şeyde bere yapabilirsiniz. Başka bir şey uygulayabilirsiniz. Tamamen zevkinize göre. Sadece modeli öğrenin. Sonra istediğiniz yerde kullanın. Evet, bu ters sıramızı da bitirdik. Artık modelimizin kuruluşu bu şekilde. İlerleyişte böyle. Aynı iki sırada model kuruluyor zaten. Bir sırası ters sırası komple zincirin arka dalına batarak ilerliyorsunuz. Ön yüzde de şuradaki boşluk olan yere zincir çekerek boşluğu delik olan kısma ise dolgu yaparak dolgumuzu tamamlıyorsunuz. Şimdi şuradaki bıraktığımız ipin ne işe yarayacağını söyleyeyim size. Az önce başlarken biraz ip bırakın demiştim. Şimdi bakın burada yaptığımız zaman şuradaki zincirlerimiz böyle biraz diğer yere göre daha ince duruyor. O yüzden hem buranın dolgunluğunu versin hem daha düzgün dursun diye buraya bir zincir kaydırma yapacağız. Bu ipi onun için düğüm olmaması için buradayken bıraktırdık. Şimdi onu nasıl yapacağımızı göstereyim. Şurada birinci zincirden başlıyorsunuz. Zincir kaydırma yaparak ilerlemeye. Şöyle her zincire bir kez zincir kaydırma yapıyorum. Modelin bütünlüğünü sağlamış olmak için bu şekilde yapıyoruz. Her zincire arka dalına batarak ilerliyorum. Evet hanımlar, bugünkü modelimiz bu kadar. Dediğim gibi bunun önceki videomda da anlattım ama bu şekilde daha detaylı vermek istedim. Umarım yardımcı olmuşumdur.
Şöyle göstereyim. Bakın şuradaki duruşuyla buradaki duruş arasındaki farka bakarsanız hem modelimizin bütünlüğünü sağlamış olduk. Bakın şurada da ben yaptım. Bak, ipimi şurada az oldu. Evet. Bugünkü videomuz bu kadar hanımlar. Bu modeli istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ister bluz yaparsınız, ister yelek yaparsınız, ne bileyim atkı yapılabilir. Her türlü şeyde kazak, file bir şekilde kazak olabilir. Şurasını kol ayarlarsınız. Lastik gibi, kol gibi yaparsınız lastik kısmını. İstediğiniz şekilde uyarlayabilirsiniz. Modeli anlatmak benden, detaylarını uyarlamak sizden. Yaptığınız şeyleri sosyal medya hesaplarımdan bana gönderirseniz arada sizin de paylaşımlarınızı yapabilirim. Şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın.